Bugünkü konumuz gerçekten de çok katmanlı. 19. yüzyıl boyunca dev bir imparatorluk, yani Çarlık Rusyası, hemen güney sınırındaki dağlık bir coğrafyada yaşayan Kürtleri nasıl gördü, onları nasıl anlattı ve onlarla nasıl bir ilişki kurdu? Evet, elimizdeki ana kaynakta Angelika Prebedonoseva'nın bu konuyu enine boyuna incelediği çok kapsamlı bir makale. Sana şöyle bir soruyla başlayalım o zaman. Bir imparatorluk, komşusu olan başka bir imparatorluğun içindeki bir halk hakkında neden bu kadar çok yazıp çizme ihtiyacı duyar? Bu sadece entelektüel bir merak mı, yoksa kapalı kapılar ardında dönen çok daha derin jeopolitik hesapların bir yansıması mı? Bence ikincisi, ama ilki olmadan da olmuyor. Yani önce merak ediyorsun, sonra o merak stratejiye dönüşüyor. Bugün işte bu sürece, yani savaşların, diplomatik misyonların ve hatta savaş esirlerinin Rus basınında Kürt imgesini nasıl adım adım şekillendirdiğini mercek altına alacağız. Konuya girerken anlaşılması gereken ilk ve önemli şey coğrafya. Kürdistan olarak anılan bölge, Akdeniz, Karadeniz, İran platosu ve Mezopotamya arasında sıkışmış dağlık bir kavşak noktası. Yani hep büyük imparatorlukların kesişim noktasında ama bir o kadar da merkezlerine uzak. Aynen öyle. Bu coğrafi yapı onu tarih boyunca büyük imparatorlukların, yani Bizans, Arap, Osmanlı ve Safevi imparatorluklarının merkezlerini hep uzak kılmış. Bu uzaklık onlara her zaman bir tür fiili özellik alanı tanımış. Anladım. Tarihteki en kritik dönemeçlerden biri 1514 Çaldıran Savaşı. Bu savaştan sonra bölge resmen Osmanlı ve İran arasında bölünüyor. Ama Kürt emirlikleri bu iki imparatorluk içinde kendi iç işlerinde büyük ölçüde serbest kalmaya devam ediyor. Peki 19. yüzyılda ne değişiyor da Rusya faktörü bu kadar öne çıkıyor? Denklem değişiyor. Osmanlı ve İran zayıflarken kuzeyden gelen yeni bir güç, yani Rusya, bölgeye artan bir ilgi göstermeye başlıyor. İşte Rus basınının hikayeye dahil olduğu nokta tam da burası. Anlıyorum, yani her şey stratejiyle başlıyor. 19. yüzyılın başındaki Rus-İran ve Rus-Osmanlı savaşları bu ilginin ilk somut adımları sanırım. Kesinlikle. Rusya'nın derdi neydi o dönemde? Kürtlerin gönlünü kazanıp kendi yanına çekmek mi, yoksa en azından tarafsız kalmalarını sağlamak mı? İlk başta ikincisi daha öncelikliydi. İlk temaslar 1804-1805 yıllarında kuruluyor ve amaç tamamen askeri stratejik. Rus komutanlar Kürt aşiret liderlerine mektuplar göndererek onlarla bir nevi ittifak arayışına giriyor. Unutma, o dönemde hem Osmanlı padişahları hem de İran şahları Kürt aşiret liderlerini kendi savaşlarında kullanabilecekleri birer toplara yem olarak görüyordu. Kendi ordularına katmaya çalışıyorlardı yani. Tabii onları hediyelerle, ganimet vaatleriyle kendi saflarına çekmeye çalışıyorlardı. Bu siyaset aynı zamanda Kürt aşiretlerini sürekli birbirleriyle çatıştırarak birleşmelerini engelliyor ve ekonomik olarak zayıf düşürüyordu. Rusya ise bu tabloda kendini farklı bir alternatif olarak sunmaya çalışıyor. Peki bu askeri ve stratejik temaslar sıradan Rus okurunun masasına, yani gazete ve dergi sayfalarına nasıl yansımaya başladı? O ilk izlenimler nasıldı? Bir anda sınırımızdaki savaşçı dağlılar diye mi anlattılar, yoksa daha incelikli bir portre mi vardı? İlk başlarda oldukça yüzeyseldi. Evet, mesela 1809'da Petersburg'da çıkan jurnal Noveyshih Puteshestvie, yani Yeni Gezintiler dergisi, Olivier adında bir Fransız gezginin seyahatnamesinden bölümler yayınladı. Gezgin notları yani. Aynen, daha çok coğrafi ve etnografik betimlemelerdi. Ancak asıl çarpıcı örnek 1826'da Severny Arşiv, yani Kuzey Arşiv dergisinde yayınlanan notlarla geldi. Bu notlar Napolyon tarafından diplomatik bir görevle İran'a gönderilen Fransız şarkiyatçı Pierre-Amédée Jobert'a aitti. Napolyon'un diplomatı. Bu ilginç. Ne anlatıyordu Jobert? Jobert, o savaşçı dağlı imgesinin arkasındaki insanı anlatıyordu. Öyle mi? Kürt misafirperverliğini o kadar canlı betimlemiş ki okuyunca etkilenmemek mümkün değil. Şöyle diyor: yardıma muhtaç bir yabancı geldiğinde toplanıp hep bir ağıldan "merhaba, kendini evindeymiş gibi hisset" derler. Ne kadar güzel bir detay. Misafirlerine en güzel yemekleri ikram ettiklerini,
Giderken hediyeler verdiklerini, hatta atlarına bile kendi atlarından daha iyi baktıklarını anlatıyor. Bu, Rus okuyucusunun zihninde savaş raporlarının ötesinde insani bir portre çizen ilk güçlü fırça darbelerinden biriydi. Ne kadar büyük bir tezat. Bir yanda imparatorlukların satranç tahtasında piyon olarak gördüğü aşiretler, diğer yanda bir yabancının atına bile bu kadar özen gösteren bir kültür. Peki bu ilk kıvılcımdan sonra ilgi arttı mı? Hem de nasıl? 1830'lara geldiğimizde sanki bir baraj kapağı açılıyor. Özellikle Tiflis'te basılan Tifliskiye Vedomosti gazetesi, bölgeye yakın olmanın avantajıyla çok daha içeriden detaylı bilgiler vermeye başlıyor. Ne gibi bilgiler mesela? Artık sadece genel gözlemler değil, Yezidi Kürtlerin yaşam tarzları, dini ritüelleri, hatta Ağrı Dağı ve Erivan eyaletindeki nüfuslarına dair istatistiksel veriler bile yayınlanıyor. Tiflis'in bir merkez olması kilit rol oynamış anlaşılan. Kesinlikle. Ve daha da ilginci bu gazetede yazan isimler. Yazarlar arasında Çar'a karşı başarısız bir isyan sonrası Kafkasya'ya sürülmüş aydınlar olan dekabristlerin ve ünlü diplomat yazar A.S. Griboyedov gibi dönemin entelektüel devlerinin olması konuyu bambaşka bir seviyeye taşıyor. Vay canına. Artık Kürtler sadece askeri bir mesele değil, Rus aydınlarının da tartıştığı, üzerine kafa yorduğu bir konu haline geliyor. Ve sanırım bu entelektüel ilginin zirvesi Pushkin'le yaşanıyor. Bu, Rusya'nın en meşhur yazarının birdenbire bu konuya el atması gibi bir şey. Neredeyse bugünün en ünlü film yıldızının kimsenin bilmediği bir sosyal meseleyi gündeme getirmesi gibi bir etki yaratmış olmalı. Tam olarak öyle. 1836'da Alexander Pushkin kendi kurduğu edebiyat ve siyaset dergisi Sovremennik'te ünlü Erzurum Yolculuğu eserini yayınlıyor. Evet. Bu eserinde Kürtler ve özellikle Yezidilerle olan karşılaşmalarını, onlarla ilgili izlenimlerini aktarıyor. Rusya'nın kurucu şairinin kaleminden çıkan bu satırlar konuya olan ilgiyi bir anda popülerleştiriyor ve entelektüel çevrelerin dışına taşıyor. Peki bu popülerleşme bir bilgi kirliliğine de yol açıyor mu? Elbette aynı dönemde bu artan ilgiyle birlikte bilgi kirliliği de başlıyor. Özellikle Yezidilerin dini inançları hakkında şeytana tapanlar gibi çelişkili ve kulaktan dolma bilgiler de basında yer buluyor. Aslında bu tam da o dönemin oryantalist bakışı değil mi? Batılı bir gözlemci üzerinden Doğu'nun o gizemli halklarını çözmeye çalışıyorlar. Bu merak bir süre sonra daha organize bir hal alıyor sanırım. Yani bireysel gezgin notları ve edebi eserlerden çıkıp doğrudan devlet destekli bir bilgi toplama çabasına dönüşüyor. O meşhur Kavkaz Gazetesi'nin kurulması bu döneme denk geliyor değil mi? Aynen öyle. 1846'da hükümet desteğiyle Tiflis'te Kafkaz Gazetesi yayın hayatına başlıyor. Kuruluş amacı son derece net ve açık. Rusya'ya Kafkasya'daki aşiretlerin yaşayış ve geleneklerini tanıtmak. Yani artık sistematik bir çaba var. Evet, bu artık dağınık gözlemlerden ziyade sistematik, düzenli ve bir amaca hizmet eden bir bilgi toplama çabası. Ve bu gazetenin yayınları bölgedeki en büyük siyasi olaylardan biriyle Bedirhan Bey isyanıyla aynı döneme denk geliyor. Bu isyan Rusya için ne anlam ifade ediyordu? Bedirhan Bey sıradan bir aşiret reisi değildi. 1843-1847 yılları arasında Van Gölü'nden Musul'a kadar uzanan çok geniş bir alanda fiilen bir egemenlik kurdu. Kendi adına para bastırdı, vergi topladı. Yani bir nevi bağımsız bir Kürt devleti kurma girişimi. Gibi, evet. Bu durum hem Osmanlı'yı hem de İran'ı zayıflattığı için Rusların çok ilgisini çekiyordu. Kavkaz gazetesi bu isyanı bölgedeki güç dengelerini ve olası sonuçlarını an be an takip edip analiz ediyordu. Peki Kavkaz'daki yazılar sadece bu tür siyasi analizlerden mi ibaretti? Hayır ve işin ilginç yanı da bu, gazetede yazanlardan biri modern Ermeni dilinin kurucusu olarak kabul edilen Ha Avovyan'dı. Avovyan. Evet ve Avovyan Kürtleri Doğu'nun şövalyeleri olarak tanımlıyordu. Onları yiğit, açık yürekli, namuslu, beylerine sadık, misafirperver ve kadınlara sınırsız saygılı olarak anlatıyordu. Doğu'nun şövalyeleri. Bu çok güçlü bu tanım. O dönemin Rus okuru için asi dağlı imajından sonra bunu duymak şok edici olmalı.
Peki Avovya'nın kendisi Ermeni olduğu için mi bu kadar romantik bir portre çiziyor? Yani bu bölgedeki halklar arası bir dayanışma arayışının bir yansıması olabilir mi? Çok yerinde bir soru. Aboya'nın bu betimlemesi, Kürt toplum yapısına içeriden, komşu bir halkın gözünden bir bakış sunması açısından paha biçilmez. Elbette bir miktar romantizm payı var ama bu aynı zamanda Osmanlı ve İran'ın merkeziyetçi politikalarına karşı bölge halkları arasında bir yakınlaşma arayışının da bir işareti olarak okunabilir. Ama bu durum uzun sürmüyor galiba. Maalesef bu şövalyelik dönemi uzun sürmüyor. Bedirhan Bey'in isyanı yeğeni Yezdanşer'in ihanetiyle bastırılıyor. Yezdanşer Osmanlı kuvvetlerine cepheyi açıyor ve Bedirhan Bey teslim olmak zorunda kalıyor. Ve sonuç? Bu olaydan sonra Osmanlılar bölgedeki Kürt beylerinin özelliklerini tamamen kaldırarak kendi doğrudan idarelerini kurmaya başlıyorlar. Bu da bölgedeki tüm dinamikleri alt üst ediyor. Ve bu alt üst oluşun en net görüldüğü yer Kırım Savaşı sanırım. 1853-1856 yılları arası tam bir dönüm noktası olarak anlatılıyor kaynakta. Osmanlı ordusuna gönülsüzce katılıyorlar. Hatta kaynaklara göre Başkediklerdeki önemli bir savaşta Osmanlı ordusunu terk edip Ruslara karşı savaşan Türklere saldırıyorlar ve Osmanlı'nın yenilgisinde önemli bir rol oynuyorlar. Vay canına. Rus ordusu Anadolu'da ilerledikçe bazı Kürt aşiret reisleri Rusya'yı bir kurtarıcı olarak görmeye başlayıp Rus komutanlarla doğrudan temas kuruyorlar. Savaş bu siyasi ittifak arayışlarını bir anda hızlandırıyor. Savaşın bir de çok somut ve gerçekten şaşırtıcı bir sonucu var. Rus ordusu yaklaşık 100 Kürt'ü esir alıp Smolensk vilayetindeki Roslav şehrine, yani Rusya'nın bayağı içlerine yerleştiriyor. Bu olay Severnaya Paçala gazetesinde sıradan bir savaş haberi gibi yayınlanıyor ama sonrası hiç de sıradan değil. Değil, işte burası hikayenin en ilginç kırılma anlarından biri. Bu olay askeri bir gelişmenin nasıl bilimsel bir patlamayı tetikleyebileceğinin mükemmel bir örneği. Rusya Bilimler Akademisi bu haberi duyar duymaz harekete geçiyor ve P.I. Lerch adında genç bir araştırmacıyı Bir dakika, ne için gönderiyorlar? bu esirlerin dilini, geleneklerini ve kültürünü incelemesi için derhal Roslav'la gönderiyor. Bir saniye, bu inanılmaz bir detay. Değil mi? Savaş meydanından esir olarak alınıp Rusya'nın bir ucuna götürülen yaklaşık 100 kişi Evet, birdenbire Rusya'daki bütün bir bilim dalının, yani Kürdolojinin temelini mi atıyor? tam olarak bu yaşanıyor. Lerch, Mardin'den, Muş'tan, Diyarbakır'dan gelen bu savaş esirleriyle aylarca çalışıyor. Onlardan derlediği kelimeler, masallar, şarkılarla Kurmancı ve Zaza yani Dımılki lehçeleri üzerine o zamana kadar yapılmış en kapsamlı çalışmaları ortaya koyuyor. İnanılmaz. Rusya'daki Kürdolojinin yani Kürt araştırmaları biliminin temellerini resmen bu savaş esirleri sayesinde atıyor. Bir avuç savaş esiri bir anda paha biçilmez bir dil bilimsel ve etnografik kaynağa dönüşüyor. Bu olaydan sonra da herhalde işin rengi tamamen değişiyor. Tamamen aynı dönemde kurulan Rus Coğrafya Kurumu ve onun Kafkasya bölümü de konuya el atıyor. Artık Kürtler hakkındaki çalışmalar bireysel gezginlerin romantik notlarından çıkıp tamamen kurumsal ve bilimsel bir nitelik kazanıyor. Ve geldik son döneme. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'na, yani bizim 93 Harbi olarak bildiğimiz savaşa. Burada da benzer manzaralar tekrarlanıyor mu? Evet, benzer dinamikler işliyor. Şeyh Ubeydullah gibi bazı güçlü dinin liderler Osmanlı'yı desteklese de aşiretlerin genelinde bir isteksizlik hakim. Savaşın en bilinen olaylarından biri olan Bayazıt savunmasında Kürtlerin rolü hem Osmanlı'yı destekleyenler hem de karşı çıkanlar açısından yine Rus basınında geniş yer buluyor. Ama sanırım savaş sonrası basının odağı biraz değişiyor. Belirgin bir şekilde değişiyor. Artık sadece etnografik tasvirler veya savaş raporları değil, çok daha karmaşık sosyal ve siyasi konular işlenmeye başlanıyor. Ne gibi konular mesela? En başta Ermeni-Kürt ilişkileri ve Sultan II. Abdülhamit'in kurduğu Hamidiye alayları meselesi. Rus basını bu alayların bölgedeki etkilerini, yarattığı gerilimleri ve sosyal yapıyı nasıl kökünden değiştirdiğini çok detaylı bir şekilde analiz etmeye başlıyor.
Peki bu analizler ne kadar objektif? Yani Rusya'nın rakibi olan Osmanlı'yı zayıflatacak her türlü iç gerilimi, özellikle Hamidiye alaylarının yarattığı Ermeni-Kürt gerilimini kendi propagandası için kullanma ihtimali yok mu? Bu yazılar ne kadar analiz, ne kadar siyasi araç? Bu çok önemli bir nokta. Elbette bu yazılarda bir propaganda payı var. Rusya, rakibinin içindeki sorunları öne çıkartmaktan her zaman memnuniyet duyar. Ancak bu raporların tamamen uydurma olduğunu söylemek de haksızlık olur. Yani bir gerçeklik payı var. Kesinlikle. Genellikle Rus konsolosluklarından gelen raporlara, bölgedeki muhabirlerin gözlemlerine ve sahadaki gerçek olaylara dayanıyorlar. Yani evet, bir siyasi çerçeve içinden sunuluyorlar ama içerikleri büyük ölçüde gerçek sosyal ve siyasi gerilimleri yansıtıyor. Anladım. Siyasetin dışında bu son dönemde dikkat çeken başka bir konu var mıydı? Kesinlikle vardı. Mesela Kürt kadınının toplumdaki yeri gibi daha önce pek değinilmemiş bir konu gündeme geliyor. Severny Vestnik dergisinde A.V. Yelisevev imzalı bir makalede Kürt kadınının diğer Doğu toplumlarındaki kadınlardan farklı olan konumu ele alınıyor. Ne gibi farklılıklar mesela? Ünlü oryantalist ve Minorski'nin de daha sonra aktardığına göre bu makalelerde kadınların yüzlerini kapatmadığı, erkeklerle aynı sosyal ortamlarda bir araya gelebildiği ve topluluk içinde söz söyleme hakkına sahip olduğu gibi detaylar belirtiliyor. Bu dönemin Rus okuyucusunun zihnindeki o basma kalıp peçeli Doğu kadını imajını epey zorlamış olmalı. Hem de nasıl? Gördüğün gibi 19. yüzyıl boyunca Rus basınının Kürtlere bakışı inanılmaz bir evrim geçirmiş. Savaş meydanlarında tanınan stratejik bir unsur olarak başlayıp Sonra gezginlerin notlarında egzotik bir halka dönüşmüşler. aynen. Sonrasında ise Pushkin gibi devlerin kaleminde edebi bir figüre, Bedirhan Bey gibi liderler üzerinden siyasi bir aktöre dönüşmüşler. Ve en sonunda o Kırım Savaşı esirleri sayesinde bilimsel bir araştırma nesnesi haline gelmişler. Çok iyi özetledin. Bu yayınlar Rusya'nın sadece askeri ve siyasi değil, aynı zamanda entelektüel olarak da komşu coğrafyayı anlama ve çözümleme çabasının bir kaydı niteliğinde. Kesinlikle. Ve bu hikayenin sonunda çok sembolik, çok anlamlı bir detay var. Makalede belirtildiğine göre tam da bu yüzyılın bittiği 1899 yılında ilk Kürt gazetesi olan Kürdistan, Kahire'de yayın hayatına başlıyor. Evet, Bu sana şunu düşündürmeli aslında. 100 yıl boyunca başka bir imparatorluğun gözünden, onların dergilerinde, onların dilinde anlatıldıktan sonra bir halkın kendi hikayesini kendi kelimeleriyle sürgünde bile olsa ilk defa kendisinin anlatmaya başlaması ne anlama geliyor? Belki de bu, tarihin nesnesi olmaktan öznesi olmaya doğru atılan ilk ve en önemli adımdır.